Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda Lure'un ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından yeniden bahsedeceğim. Yeniden bahsetme nedenim Lure'un zaman içerisinde kendisini oldukça geliştirmiş olması ve artık bir ana sayfasının bulunması. Hemen ana sayfasına bakalım. Neden kullanalım ve nasıl çalışır başlıklı iki ufak yazı var. Neden kullanalım da kısaca şundan bahsediyor. Siz bir uygulama yüklüyorsunuz ve atıyorum bu uygulama Firefox. Firefox Debian'da var, Fedora'da var, OpenSUSE'da var, Void'da var, Arch'ta var. Her şeyde var aslında. Herkes tarafından dağıtılan çok bilindik bir uygulama. Ancak ben Sudomice adında, Glue adında, Image to PDF adında bazı uygulamalar, oyunlar geliştirdim. Ve bunlar şu an sadece AUR'da var. Arch'ın kendi depolarında da yok. Debian'da yok, Fedora'da yok, OpenSUSE'da yok, Alpine'da yok. Ben bunları yayınlamak istediğim zaman gidip o dağıtımlar içinde ayrı ayrı hepsine uğraşarak yayınlamam gerekiyor. Güvenilir geliştirici olmam gerekebiliyor bazılarında. Buna gerek kalmadan birçok işlemden kurtularak paketimi Lure'da yayınlayabilirim. Lure'da tek bir paket oluşturuyorum ve bütün dağıtımlarda bu paket çalışmış oluyor ve uygulama yerel olarak yüklenmiş oluyor. Ben şu an Arch kullanıyorum. Arch'ta Pacman kullanarak yüklüyor aynı paketi. Fedora'da DNF kullanarak yüklüyor. Debian'da DPKG kullanarak yüklüyor. Alpine'da APK kullanarak yüklüyor. Yani uygulamalar yerel olarak yüklenmiş oluyor. Flatpak gibi, Snap gibi ya da AppImage gibi çalışmıyorlar. Bir sistem uygulaması gibi çalışıyor. Ya da siz bir uygulamayı indirdiniz, dosyalarını atıyorum Opt'a attınız, oradan kısa oluşturduğunuz gibi bir durum söz konusu değil. Paket yöneticiniz o uygulamanın yüklü olduğunu biliyor. Siz Lure'dan yüklediğiniz bir paketi işte kendi paket yöneticinizle atıyorum ben şu an Arch'tayım, Pacman'le silebiliyorum. Şöyle bir durum oluyor. Eğer bir uygulama benim kullandığım dağıtımda zaten varsa ben Lure'a yüklerken o ismi kullanmamalıyım. Farklı bir uygulamayla çakışmamalı çünkü ben burada Glue adında bir paket yüklemiş olsaydım Arch Linux'taki farklı bir Glue paketiyle çakışmış olacaktı. O yüzden ben Glue-Git olarak farklı bir isimle Lure'a yüklemiş oldum. Paket isimlerinin çakışmaması gerekiyor. Onun dışında ben paketimi yüklediğim zaman bütün dağıtımlarda bunu kullanabilmiş oluyorum. Şöyle bir deneme yapalım isterseniz. Lure in glue git diyorum ve paketin build scriptini görüntülemek istemediğimi soruyor bana. Evet diyeceğim şimdilik. Normalde enter'a bastığınızda hayır seçecek. O yüzden N büyük harfle yazılıyor zaten. Burada benim karşıma bir tarif çıktı. Tarif neydi? Burada nasıl çalışır kısmında aslında bunu anlatıyor. Biz AUR'a paket yüklerken package build adında bir dosya yazarız ve bu dosya paketin nasıl oluşturulacağını tarif eder bize. Make package diye bir komut vardır. Bu tarifi alır, bir paket haline getirir. Uygulamayı şuradan indir. Şu dosyalar şuraya gidecek. Bu dosyalar buraya gidecek. Şu izinleri olacak. Şuraya kısa yol oluşturulacak şeklinde tarifler olur ve bu tariflerle bir paket oluşturulduğu zaman paket yöneticiniz artık o uygulamanın nerelerde dosyalara sahip olduğunu, hangi izinlere sahip olduğunu bilir. O uygulamadan haberdar olur. Bakıyorum burada GlueGit versiyonu 1'miş. Birinci yayınlanışıymış. Güncellemeler buna bakılarak yapılır. Ben bunu Release 2 diye yayınladığım zaman GlueGit yüklü bilgisayarlara bir güncelleme gelecektir. 2 sürümü yani ikinci yayınlanış artık mevcut. Sendeki bir olabilir. Daha önceki bir sayıysa sana güncelleme geldi şeklinde bir bildirim olmuş olur ve güncellemeyi alırsınız. Burada paketin açıklaması var. Architectures var. Architecture'da işlemci mimarisini burada belirtmiş oluyoruz. Hepsinde çalışıyor. Ben burada zaten bir Python kodu yazmıştım ve Python'ın yüklü olduğu her yerde çalışabilecek demektir bu. Homepage'i var. Burada benim GitHub sayfam var. Paketimin bulunduğu bir repository var burada. Lisansı var. GPL version 3 var. İşte geliştiricisi, e-posta adresi ve bu paket neyi sağlıyor bize? Ben GlueGit kurduğum zaman Glue bana sağlanmış oluyor. Glue-1000 adlı bir paket kurmuş olsaydım o değerlenmiş bir paket olacaktı ancak yine aynı paket olmuş olacaktı ve bana yine Glue'yu sağlayacak. Yani bu ne demek? Bende GlueGit varsa Glue-1000'i yüklemeye çalıştığımda paket zaten var diyecek. Ya da ben sadece Glue'yu yükle dediğim zaman bana diyecekti ki GlueGit var. Glue
Glue bin var. Sen hangisini kurmak istiyorsun? O zaman bana bir seçenek sunacak. Ardından dependency'ler var. Gereklilikleri ne? Bu paketin çalışması için ne gerekiyor? Burada şunu demiş oldum. Bütün dağıtımlarda Python 3 gerekiyor. Debian olabilir, Arch olabilir, Fedora, OpenSUSE, Alpine fark etmeksizin Python 3 yüklüyse benim paketim çalışacak demiş oldum burada. Ve kaynağı var. Git üzerinden bu adresteki depoyu indir demiş oluyorum. Checksum'lar var. Checksum'ı zaten Git kendisi yaptığı için bir dosya özeti, dosya doğrulaması yapmama gerek kalmamış oluyor Git paketlerinde, Git kaynaklarında. Checksum'ları geçiyoruz. Versiyonunun ne olduğunu belirtecek bir komut yazmamı istiyor. Onu yazıyorum. Ve paketin yüklenmesi için gerekli komutlar var burada. Install bütün dağıtımlarda olan bir komut. Burada şunu demiş oluyorum. Paketin kurulu olacağı dizinde /user/bin adında bir dizin oluştur ve Glue klasörünün içerisindeki Glue dosyasını 755 izniyle bu dizine taşı. Lure hangi distroda olduğunuzu algılıyor. O distroya göre bir paket oluşturuyor. Ben şu an Arch Linux'tayım. Arch Linux için tar zst formatında bir paket oluşturuyor. Pacman'e diyor ki yükle. Ben paketi oluşturduktan sonra Pacman bunu yüklüyor ve ardından ne olduğuna bakalım. Ben şu an Q'ya basarak buradan çıkacağım. Yine de devam etmek istiyor musun diyor. Evet diyorum. Şifremi giriyorum ve şu an paketi indirdi. Paketi oluşturdu. Şu sürüm ismiyle bir paket yüklenecek diyor. Şu an bana soruyu soran şey Pacman paketi yükleyeyim mi diyor. Yükle dedim ve paket yüklendi. Bu zaten çok basit bir paketti. O yüzden hızlıca yüklendi. Birazdan başka bir paket üzerinde tekrar göstereceğim. Glue dediğim zaman dosya verilmedi çıkılıyor. Yani aslında benim şu an uygulamam çalışmış oldu. Görebildiğiniz üzere uygulama şu an yüklendi. Ben bunu lure rm glue git yazarak silebilirim. Hayır diyorum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Dedim ya Pacman şu an bu paketten haberdar. Ben bunu Pacman üzerinden de silebilirim. Sudo pacman -r glue git. Gördüğünüz üzere paketin var olduğunu zaten biliyor ve buradaki çıktı birebir aynı. Aslında Lure'un yaptığı şey de burada Pacman'e paketi sildirmek. Evet diyorum ve şu an silinmiş oldu. Başka bir pakete bakalım. Lure'un ana sayfasında paketler menüsüne basarak gidebilirim. Ben burada şöyle yapmak istiyorum. Sudo mice diye aratıyorum ve benim paketim burada bulunuyor. Daha fazla bilgi diyorum. Paketle ilgili genel bilgiler sıralanmış bir şekilde çıkıyor. Direkt lure sh'ına bakalım. Buradaki bilgileri alıp buradaki verileri oluşturuyor. Biz buradan kontrol edelim. Paketin adı, sürümü, yayın sayısı, açıklaması ve mimarisi. Ben burada demişim ki benim bu oyunum sadece AMD 64 üzerinde. Yani x86-64 işlemcilerde çalışıyor. Diğer işlemci türündeyse sizin işlemciniz atıyorum ARM'sa çalışmayacaktır. O zaman Lure size mimarinize uyuşmuyor. Yine de yüklemek istiyor musunuz diyor. Yine de yüklemek isterseniz paketi yükler ancak siz onu çalıştıramamış olursun. Çünkü değerlenen bir uygulamadır ve belli bir mimari üzerine çalışmak için üretilmiştir o. Kaynak kodları olan bir uygulama sizin bilgisayarınıza yüklenecekse bu durumda siz derleyeceğiniz için onu sizin mimarinize göre derlenecektir. O yüzden sıkıntı olmayacak. Homepage'i var. Lisansı unlicensed. Ben bu uygulamanın kaynak kodlarını kaybettiğim için unlicensed dedim ve geçtim. Yine geliştiricisi neyi sağlıyor? Sudomice-bin Sudomice'ı sağlamış oluyor. Kaynaklar AMD 64 için şu ve bu kaynağın checksum'ı da bu. Burada ben SHA-256 sum kullanmış oldum. Bu bir dosya özeti oluşturuyor. Bu indirdiği dosyayı bu özetle karşılaştırıyor ve dosyanın doğru inip inmediğini kontrol etmiş oluyor. Şimdi burada Arch için, OpenSUSE için ve Debian için gereklilikleri var. Arch için GLU adlı bir paket gerekiyormuş. OpenSUSE'da Mesa libglu gerekiyor. Fedora ve OpenSUSE aynı şeyi kullanabiliyor burada. Debian içinde libglu one-mesa şeklinde bir paket gerekiyormuş. Sizin hangi dağıtımda olduğunuzu biliyordur. Paketi o şekilde oluşturuyor size. Paketin içerisinde bu gereklilikler yazıyor. Paketi oluştuktan sonra da bunu zaten sizin paket yöneticinize belirttiği için paket yöneticiniz bu gereklilikleri yüklüyor ve ardından sizin paketinizi kuruyor. Burada da pakette ben neler yapmışım? Bu bir GitHub projesiydi. Ben Lure için üretmedim bunu. Install sh dosyası üzerinden kurulum sağlıyordum. O dosya gereksiz olduğu için sildim. Şöyle bir dizin oluşturuyorum. Ardından
Kısa yolunu gerekli yere taşıyorum. Böyle bir dizin oluşturuyorum. Uygulamanın gerekli asset dosyalarını o dizine taşıyorum. Ondan sonra uygulamanın kendisini 755, yani herkes çalıştırabilir izniyle yine o dosyaya taşıyorum. Ardından user bin oluşturup bir kısa yol oluşturuyorum. Kısa yolda bana şunu demiş oluyor: user share sudomice içerisindeki bu sudomice uygulamasını bu paketin içerisindeki yola bağla. Yani ben bu paketi kurduğum zaman benim uygulama menüme bir kısa yol eklenmiş olacak. Denemesini de yapalım. Lur in ya da install sudo mice bin. Zaten burada gördük. Geçiyorum. Ve şu an kurulumu sağlamış oldum. Sudo mice buraya eklenmiş oldu. Oyunum bu şekilde çalışmış oldu. Şimdi bir de şuna bakalım. Yine benim kendim yüklemiş olduğum bir paket. Paketlere geldim. Buraya image to pdf. Pakete bakıyorum. Bu da yine bütün mimarileri için, ancak bu paket mimarinize göre bir executable dosya oluşturuyor. Burada görülebiliyor. Burada yaptığım şey şu: mimariler hepsi dedim. Lisansı vesaireyi yazdım. Gerekliliklerinin hepsini belirtmiş oldum. Python 3 pip, Python pip gibi farklı isimler olabiliyor. Paketi indirdim ve benim burada yaptığım şey şu: bir sanal Python ortamı oluşturuyorum ve bunun içerisine gerekli kütüphaneleri kuruyorum. Bu da şunu sağlamış oluyor: ben bu uygulamayı yüklerken kütüphaneleri sizin sisteminize değil, sadece kurulum ortamına yüklemiş oluyorum. Ardından zaten bunlar silinmiş oluyor ya da sizin cache dizilinizde durmuş oluyor. Bunları kendiniz silebilir ya da Lur'a sildirebilirsiniz. PyInstaller'la ben paketimi executable dosya haline getiriyorum ve bunu sizin mimarinize göre yapmış oluyor. Ardından bu uygulamayı gerekli yere yüklemiş oluyorum. Yapalım isterseniz. Lur install image to pdf plus. Yükle diyorum. Şu an paketleri indiriyor. Bakalım. Şöyle, şu an şu aşamadayız. Paketleri gerekli kütüphaneleri yüklüyor. Ardından bu aşamaya geçtik. PyInstaller'la bir modül haline getiriyor. Şu an her şey otomatik bir şekilde oluşmuş oluyor. Arch'ta, Fedora'da hiç fark etmeksizin şu an paketi oluşturdu ve Image to PDF Plus Git sürümü bu şekilde olan bir paket oluştu. Diyor ki Pacman, pakete yükleyeyim mi? Evet, yükle diyorum ve artık yüklenmiş oldu. Hemen deneyelim. Image to PDF Plus. Dosya verilmedi, çıkıyorum diyor. Eksi help. Programın şu an çalıştığını görebiliyorsunuz. Lur bence Flatpak'in, Snap'in, AppImage'in yerini tutması gereken bir şey. Çünkü kütüphaneler sağlandığı zaman zaten her yerde çalışabilir uygulamalar. Sandbox'ta çalışıp diğer uygulamalarla iletişimini kesmeye ihtiyacımız yok gibi düşünüyorum. Ben Flatpak'le çok uzun bir süre zaman geçirdim. Kendimi bunu zorladım diyebilirim. Çok fazla sıkıntı yaşadım. Flatpak'te VS Code yüklüyorum. Terminale erişemiyorum. Yani kendi yüklediğim uygulamaları orada SH üzerinden çalıştıramıyorum. Çünkü erişimi yok. Erişim için Flatsail kur. Oradan birçok şeye ayarla, temalar uyuşmasın gibi birçok sıkıntı oluyor. Ben bu yüzden her uygulamanın yerel halini kullanmayı tercih ediyorum. Lur'un çok daha fazla ilgi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben şu an 3 tane uygulamamı yüklemiş oldum. 32 tane uygulama şu an yüklü. 3 tanesi benim. Siz de eğer uygulama geliştiricisiyseniz uygulamalarınızı Lur'a yüklemenizi özellikle rica ediyorum. Zaten dokümantasyonu var. Siz uygulamayı oluşturuyorsunuz. Lur Repo adında bir depoya pull request atıyorsunuz ve zaten repo botu sizin hatalarınızı orada söylüyor. Şunu düzelt, bunu düzelt diyor. Siz onları yaptığınız zaman sorun bulunmazsa Arsen adlı geliştirici pull request'i kabul ediyor ve paketiniz artık yüklenebilir hale gelmiş oluyor. Daha geliştirme aşamasında olan bir proje, ancak çok güçlü bir şey. Ben Fedora kullandım. Fedora'da da paketleri kullandım. Arch kullanıyorum şu an. Arch'ta da kullanıyorum. Debian'da da denedim. Hepsinde çalışıyor ve gerçekten çok güzel bir otomasyon sağlamış oluyor bizlere. Bunları normalde benim Arch için ayrı, Fedora için ayrı, Debian için ayrı yapmam gerekiyorken tek bir tarif dosyası oluşturuyorum ve her yerde çalışıyor. Gerçekten muazzam bir şey. Hepinize bunu kullanmanızı öneriyorum. Tabii kullanıcılar için şu an kullanabilecekleri uygulamalar sınırlı, ancak uygulama geliştiricilerinden özellikle bunu kullanmasını istiyorum. Şu an gördüğünüz üzere çok az uygulama var. Ancak yine de eklemeler yapılıyor. Obsidian yüklendi, Telegram
Telegram yüklendi, NeoFetch yüklendi. Lure burada kendini güncellemek için tekrar var. Bunları kullanırsanız, hatta bakın burada Discord'da var, popülerleşmesi hepimizin avantajına olacaktır diye düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene basabilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Bu arada yorumlarda Lure hakkında düşüncelerinizi de duymak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.